Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bahar dizisi 6. bölümü konuşuyoruz abi. Nasıl gidiyor abi dizi? Gerçekten diğer bölümlerde konuştuğumuz gibi ilerliyor. Bu bölümde babalarımız üzerinden bir konseptle ilerlemişler. Her bölümün bir kendi içerisinde adı ve konsepti vardı. Timur'un kadraja bakmasıyla açılan eski filmlere gönderme yapılarak açılan bir sahneyle başlıyoruz. Ve bölüm içerisinde de hem Timur kendi oğluyla bir iletişim sıkıntısı yaşıyor. Rengin'in hasta olan babasıyla bir konuşması var. Bahar burada bir ön ayak oluyor bu sürece çünkü Rengin babasıyla çok konuşmak istemiyor. Bunun da paralelinde aslında Timur'un da babasını kaybetmiş olduğu için hep bir yarım kalmış olduğunu kendi monologlarıyla duyuyorduk. Aslında bayağı duygusal bir bölüm izledik genel olarak ama tematik olarak başarılıydı. Timur'la Aziz Uraz'ın balık tuttuğu sahnede Florya sahildeki gerçekten Succession'a göz kırpan bir sahne dizilimi vardı. Neslihan Yeşilyurt'u ve görüntü yönetmenini kutluyorum. Günceli takip edip böyle bir sahne çekmeleri güzeldi. İkisi arasındaki mesafeyi o kadar uzaktan çekmeleri, daha sonrasında yakınlarda da iyi bir hikaye anlatmaları, onları arkadan damlaları falan bayağı iyiydi. Timur'u sonrasında tek de gördük sahilde oğluyla çatışmasından sonra. Pişman da oldu bir noktada. Eve gelince Bahar'a da bunu anlattı. Hani dedi ben bir türlü iyi baba olamıyorum yani neden böyle oluyor falan demişti. Onun karakteri açısından çok derinleştiği bir bölümdü. Karakterlerin zaten bu 4 karakterini hep saydığımız 4 karakterin iyi şekilde, derinlikli şekilde yazıldığını görüyoruz hikaye boyunca. Ortalığı karıştıran bir bölüm sonu var. Uyarlandığı dizi Doktor Çağ'da bu bölüm sonu olarak tercih edilen bir şey değildi. Evren Rengin'le Timur'un ilişkisini öğrendi. Bana çok ilginç gelen taraf tabii ki bunu bölüm sonu olarak görüyoruz. Çünkü cidden Doktor Çağ'da böyle bir bölüm sonu yoktu. Doktor Çağ'da o bölüm sonu nasıl bitiyordu? Çünkü bizde şöyle bitti. Rengin'le Timur duygusal bir sahnenin sonrasında birbirlerine sarıldılar hastane önünde. Dışarıda da Evren bekliyordu. Onları böyle gördü. Ve bölüm öyle bitti yani bu gerçeği öğrendi. Doktor Çağ'da şeydeydi yani soyunma odasında bu gerçeği öğreniyordu. Ondan sonra onunla bir çatışmaya falan giriyordu hatta. Şey yapayım mı, söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi, o da karışma bana falan diyorlardı ve böyle ilerliyordu sahne. İlk Evren öğrenecek diye bunu söylemiştik. Şimdi aslında hikaye yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Zaten Parla da bu fragmanda gördüğümüz üzere babasının Timur olduğunu öğreniyor. Mesela bu da Doktor Çağ'da böyle değil. En başından beri kız biliyordu. Ben mesela izlerken en başından beri bildiğini düşünüyordum yani aslında baktığımızda bu dizi özelinde. Bunu öğrenmesi enteresan oldu. İlginç bir tercih yapılmış ama okey bu hali de bence pek sıkıntı yaratmıyor. Bu bölüm özelinde şunu gördük. Bahar en yakın arkadaşının isteğiyle en yakın arkadaşını Evren'e ayarlamaya çalıştı. Evren'le üçü bir Moda sahilde bir yürüyüşe çıktılar. Ondan sonrasında kızla bir birebir buluşmaya gitti Evren. Hani oradan çok bir şey çıkmadı ama Evren'in bu durumdan rahatsız olduğunu gördük. Bahar'dan artık hoşlandığını resmi olarak gördük. Ama Bahar da bölüm başında da izlediğim şekilde biraz hala eşiyle belki de bir şeyleri düzeltip düzeltemeyeceğini düşünüyor. Yani aklı şu an hani Evren'e daha kaymadı ama yavaş yavaş o süreçte noktada başlayacaktır. Çünkü dediğimiz gibi bölüm sonunda Timur'la Engin hiç olmadığı kadar aslında birbirlerine yakınlaştılar, kenetlendiler ve işte dediğin gibi ilerleyen bölümde de Parla'nın bu olayı Timur'un yani kendi babası olduğunu öğrenmesiyle birlikte bu olaylar yavaş yavaş patlayacaktır. Doktor Çağ'da şöyle gelişiyor aslında. Evren her zaman Bahar'a bir şey söyleyecek gibi bir şey olacak. Yani sana bir şey söyleyeceğim Bahar. Önemli bir şey söyleyeceğim sana diyecek. Bahar da hep bunu acaba Evren benden mi hoşlanıyor'a getirdiği için hep onu susturmaya yönelik bir iş olacak. Fakat Evren'in hep kafasında Rengin'le Timur arasındaki ilişkiyi söyleme üstünden bir durum olacağı için bu çatışmayı göreceğiz. Yani bunlar hep karşılıklı gelecek bu ikili. Tam o bir şey söyleyecek yok söyleme. Tam o bir şey söyleyecek söyleme aslında ama ikisi de aynı şeyi düşünmüyor olacaklar. Şunu da fark ediyoruz. Dizi ilerledikçe aslında Doktor Çağ'dan da yavaş yavaş kopmaya başlıyor. O da şu şekilde artık hani bölüm bölüm paralel şeklinde değil artık şunu görüyoruz bölümlerin yarısı yarısı şeklinde izlemeye başlıyoruz. Bütün diziyi bir anda bitirmek çok mantıksız olurdu uyarlarken. Onun parçalarını ana hikaye biraz eklerseniz yan hikayelerle devam ettirirseniz sürenin de uzun olduğunu düşündüğünüzde en mantıklısı oydu çünkü full oradaki gibi çünkü 1 saatlik bir dizi siz 2 saatlik bir şey çekiyorsunuz haftalık olarak. Kendiniz de geri kalan 1,5 saatinde eklediğiniz bir denklemde daha mantıklı bir şekilde ilerleyecekti. Bir de reytingler bu kadar yüksek olunca biraz frene basmak gerekebiliyor tabii ki. Evet istersen biraz da o tarafı konuşalım. Yani ortalığı kasıp kavuruyor. 14-15 rating bandını artık normalleştirdi. Ya nasıl bir normallik bu? Hani herkesin izlediği, her yaştan kitlenin izlediği bir dizi haline geldi. YouTube izlenmelerinde geçtiğimiz bölümde bahsetmiştik. Ya kesitleri zaten bence bu dizinin olayı yani. Her yerde görüyorsunuz. Bahar'ın bir fragmanı çıkacak, bir heyecan, bir hype yaratıyor ve bu 6 bölümdür devam ediyor. Normalde dizilerde bunun bir aylık süreçlerden sonra düştüğünü görürdük. Bu bölüm özelinde de devam eden
giden bir ilerleyiş var ve hep bahsettiği şey o 8'de olabilecek dediğin şeye sanki en kötü 10. bölümde görecekmişiz gibime geliyor. Büyük bir olay patlak verecek gibi bu hikayede çözülüm yaşanacak ve ondan sonrasında dizi daha pik yapacak gibi daha yeni o ağlar kuruluyor bence. Senin de biraz önce bahsettiğin gibi geçen hafta konuştuğumuz 8. bölüm ya da işte ilerlerse 10. bölüm diyelim. Muhtemelen dizinin gerçekten pik yaptığı nokta olacak gibi. Zaten şu anda fragmanda gördüğümüz özellikle Parla olayından sonra bu hikaye çıkılamaz bir noktaya gidiyor. O da ne? Bahar'ın Timur'la Rengin ilişkisini öğrenmesi. Evet, peki bunu Parla üzerinden mi öğrenecek yoksa Evren üzerinden mi öğrenecek? İkisi de şu an biliyor ya mevzu. Bir noktada nasıl olacak? Ya da kendi mi bunu anlayacak? Mesela kendinin anlaması işte daha da büyük bir travmatik etki de yaratabilir bir noktada. Diyecek ki hepimiz aynı iş yerinde çalışıyoruz yıllardır. Hani birbirimizi tanıyan insanlarız. Nasıl böyle bir şey olabilir? Bir de ondan senin kızın mı vardı? Olayı işte çok patlayacak. Şu an seyirci olarak biz bunu biliyoruz ama ne zaman Bahar öğrenecek? İşte o zaman ortalık çok karışacak. Yani şu anda Doktor Çağ'daki gidişat şu şekildeydi. Önce Rengin'le Timur ilişkisini öğreniliyor. Daha sonrasında Parla durumu ortaya çıkacak. Bu ikisi aynı anda olmayacak. Bir tanesi bir zaman olacak, bir tanesi bir zaman olacak. Parla'nın Timur'dan olduğunu daha sonra öğrenecek. Evet, o şekilde ilerleyecek hikaye. Tabii bu noktada bizi bekleyen bir sürpriz de hastane tarafından Bahar'ın kimliğinin ortaya çıkması olacak. Evet, asıl zaten ben onu bekliyorum. Ya bunlar sonuçta evliler Timur'la ve bir noktada da gerçek kimliğinin bir şekilde ifşa edilmesi gerekecek. Peki bunu kim yapıyor? Rengin mi söylüyor? Ne yapıyor? Rest mi çekiyor yani? Ama ben hani heyecanınızı öldürmek istemiyorum. Çünkü gerçekten o kimlik çok ilginç bir şekilde ortaya çıkacak. Tahmin edemeyeceğim bir şekilde çıkıyor diye. O olaya çıkacak kişi büyük ihtimal Evren değildir. Rengin Timur arasından birisinden çıkabileceğini düşünüyorum ben ama sen yine de bana söyleme. Bu olayın aslında en büyük baş sorumluları onlar. Acaba neler olacak? Yani bunu Bahar çıkartamayacağına göre aslında %50-50 kalıyor sanki diğer ikisi arasından ama kim söylerse söylesin çok büyük olay. Bir de son olarak Aziz Uras'ın ilişkisi var. Onun da ortaya çıkması ve o ortaya çıktıktan sonra da Bahar'ın kimliğiyle beraber oradaki karmaşayı da seyredeceğiz. Biliyorsun Bahar'a kötü davranıyor. Bu noktada da bu kimliğin ortaya çıkmasıyla beraber de kendisi çok büyük sorumluluklar yükleyecek kendine. Göreceğiz, bunları seyredeceğiz. Ben sana dedim ya geçen hafta. Yani öyle şeyler seyredeceğiz ki ben Doktor Çağ'da izlerken çok keyif alıyordum. Muhtemelen Bahar'da seyrederken 1000 kat daha keyif alacağım. Çünkü gerçekten inanılmaz bir Timur var, inanılmaz bir Bahar var, inanılmaz bir Evren var. Ya bu noktada bu karakterleri izlemek gerçekten bizim için çok keyifli olacak. Bu bölümde şuna da bir çengel atıldı. Timur'un annesinin başka bir adamla birlikteliğini gördü Bahar'ın annesi yemek götürürken. Bakalım oradan da nasıl bir yan hikaye çıkacak onu da ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşünceye dek hoşça kalın.